bir hayalim var. Mesela bağımsız bir kuantum bilgisayar icat edilsin. İnsan kontrolünde olmayan bir mekanizmadan bahsediyorum. Böyle bir şey yarattığımızı düşünüyorum. Mesela seçime girmeden önce seçilecek olan adaylar bu mekanizmanın kontrolünden geçsin. Ne bileyim, bu lider adaylarını bu süper bilgisayar belirlesin. Şöyle belirlesin yani. Hepsinin beynindeki vicdan geni ve empati geni değerleri belli bir değerin üstündeyse eğer seçime aday olabilsin. Belli bir değerin altında kalanlar işte seçimlere katılamıyor olsun. Bilimin aslında seçilen kişileri bilimin karar vermesi diye bir hayalim var. Çok ciddiyim bu arada. Yani bizleri üniversitelere girerken bir sürü kriterle alıyorlar. Niye politikacılar için uygulanmıyor bu kriterler? Yani üstelik ben kendimden sorumluyum sadece ama seçilecek bir politikacı ileride o devletin lideri olduğunda bütün toplumun kaderinden sorumlu olmuş oluyor aslında. Niye dünyayı yönetenlerin çoğu zaman empatiden yoksun kararlar ve vicdansız seçimleri diğer insanların mutsuz olmasını sağlasın? Mesela kadınların empati duyguları erkeklerden çok daha gelişmiştir. Bu bilimsel bir gerçek. Niye kadınlar çok yönetmiyor toplulukları? Gibi hayallerim var aslında. Mesela Aristopos'un hazcılık düşüncesi, anlık mutluluklarımızı çoğaltmamız gerektiğinden bahseder. Hazcılık felsefesini savunur. Yani yaşam amacı zevk almaktır, keyif sürmektir der. Ama tabii içinde bulunduğumuz bu kapital sistem de bu felsefeyi kullanıyor, sömürüyor. Onu sömürürken bizi sömürüyor aslında. Dayattığı, sunduğu anlık hazlar ve mutluluklar bizim uzun vadede kim olduğumuzu keşfetmemizi engelliyor. Yani sorgulama, sana sunulanın keyfini çıkart diyor. Özellikle sanayi devrimi, geçen videoda da bahsetmiştim. Soru sorulmuştu. Değiştirmek isteseniz neyi değiştirmek istersiniz? Sanayi devrimi demiştim. Çünkü dünya için aslında iyi olmadı. Yani içinde yaşadığımız gezegen için değil, sadece insanlık için de iyi olmadı. Sanayi devrimi sonrasında Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşları ve sistemin kurulması, kartların yeniden dağıtılması, bu gücü elinde bulunduranın dünyayı ekonomik olarak yönetme sistemini yarattı. Aristoteles'in düşüncesini aslında daha doğru buluyorum. Mutluluğun temeli erdemdir diyor. Aynı zamanda da erdemli yöneticilerden de bahsediyor. Fakat içinde bulunduğumuz para ve sömürü sisteminde bunu çok da fazla bulamıyoruz. Bir kere doğduğumuz yeri seçemiyoruz. Doğduğumuz yeri seçemediğimizde güvende olup olmadığımızı nasıl belirleyeceğiz? Bir de bu içinde bulunduğumuz tabii rekabet sisteminde kendimizi mutlu etmeye çalışırken farkında olarak ya da olmayarak başkalarını da mutsuz etmiş oluyoruz. Evet, içinde bulunduğumuz çağ güç, ekonomi. Yani güç ekonomiden sağlanıyor. Ekonomik olarak güçlü olan da diğerini yönetmiş oluyor. Gücü elimde buluyorum. Evet, ekonomik güç bende. Kendi insanımı mutlu etmek için. Bu bence yanılgı, insanları kandırıyorlar. Ama güçlerini kullanarak başka insanların kaynaklarını da tüketiyorlar. Onları hem para karşısında daha güçsüz bir hale getiriyorlar hem de mutluluklarını çalıyor aslında onlardan. Evet, dünya şu anda adaletsiz bir yer ne yazık ki. Yani bugün milyonlarca insan doğduğu topraklardan, ait hissettiği yerlerden kaçmak zorunda kalıyor. Mesela onlar için öncelik mutluluk değil, can güvenliği. Bu bile aslında bir şeylerin yanlış olduğunun en büyük kanıtı bence. Ve biz aslında o insanları anlık görünce mutsuz oluyoruz, değil mi? Belki de işte bu sistem hepimizi bencilleştirdi. Bu yüklerimiz çok ağır. İnsanlığın bu yüklerden kurtulması gerek diye düşünüyorum. Belki de evet, yani insan mutluydu bir zamanlar. Aslında bu kabilelere bakarak da, yani toprakla iç içe, doğayla iç içe yaşayan insanlara bakarak da yani şu an bile bunu görebilmek mümkün. Belki de sonra unuttuk gerçekten. O yüzden arttı mutsuzluklarımız. Belki de evet, uzak atalarımız çok daha mutluydu. Doğayla ve kendileriyle barış içinde yaşıyorlardı. Ama ne bozdu barışı biliyor musunuz? Açgözlülüğümüz. Bu da insanın içinde olan bir şey. Egolarımız. Habil, Kabil. Tüm hayatımız bu Sabri'de de anlattığım gibi içimizdeki canavarlarımızla olan mücadeleden ibaret. Ne zamanki canavarımızı yeneriz o zaman mutluluğa ulaşacağız bence. Eski insanlar belki güdüsel seçiyorlardı liderlerini. Kabilelere de baktığınız zaman veya işte klanlara baktığınız zaman, dünya üzerindeki eski çağlara döndüğümüz zaman o topluluğun lideri her zaman yaşlı ve bilge kişiydi. Ama bir süre sonra güçlü olan lider olmaya başladı. Daha doğrusu korku salarak grubunu yönetmeyi bildi, öğrendi. Hayvansı bir dürtü. Çünkü hayvan sürüleri içinde de olan bir şey. Ama acaba hayvansı dürtü olarak başlayan bu şey sonrasında bilinçli bir mekanizmaya mı dönüştü diye de sorgulamıyor değilim. Goebbels'in bir sözü vardı. Hitler'in iletişim başkanının: umutlara hükmedersen insana ulaşırsın, algılara hükmedersen de insanoğluna. Bizi hayvanlarla ayıran fark: bizler öleceğimizi biliyoruz. İnsan öleceğini bilen
tek canlı. Bu da bizde bir kaygı yaratıyor. Ölümün kaygısı, ölümün korkusu. Peki acaba bu kaygılarımızdan kurtulmak için egolarımızı devreye sokuyor olabilir miyiz? Bize hükmetme gücünü egolarımız veriyor olabilir mi? Çünkü ego biliyorsunuz hazcılık ilkesinin de bir parçası. O denetliyor aslında. Yani bu kısıtlı yaşamda madem ki öleceğim o zaman egemen olmam gerekiyor diye düşünüyor olabilir mi insan? Kendi mutluluğumu yaşayabilmem için kendi refahım, kendi özgürlüğüm için hükmetmeliyim. Yani köle olarak yaşamaktansa efendi olmayı tercih etmekten bahsediyorum. İnsanoğlu belki de bu dürtüyle yarattı efendi köle ilişkisini. Çünkü aslında insan sonsuza kadar var olmayacağını biliyordu. Belki de bu yüzden tarih boyunca ölümsüzlük arandı. Eğer tarihi bilirsiniz Ab-ı Hayat suyundan da bahseder. O yaşadığımız onlarca savaş, dökülen onlarca kanlar, şiddet aslında insanın ölümlü olduğunu biliyor olmasından kaynaklı olabilir mi? Bir düşünün bakalım. Sonrasında etraflıca bu konuyu da konuşabiliriz. Aslında bu konuyla ilgili de bir video yapabiliriz. Şiddetle ilgili bir video yapabiliriz. Şiddetin içinde mesela kitapta böyle bir yer daha vardı. Şiddetin içinde doğduğunda şiddetin kendisine dönüşürsün büyürken. Açlığını besleyen vahşet bir süre sonra seni ve çevreni yutmaya başlar ta ki her şeyi yok edene kadar. Şiddet de aslında sistemin yarattığı bir şey. Sömürülen insanlar özgürlüklerini, mutluluklarını istemek için şiddete başvuruyorlar. Ya da başkaları daha zengin olsun diye fakirleşen insanlar şiddete başvuruyor. Ya da bilgisiz büyütülen insanlar, cahil olanlar şiddetin bir oyuncağı haline getirilebiliyor. İnsan topluluk olmak ister. Tek başına hayatta kalamaz. Tüm semavi dinlerin özü aynıdır. İyi birisi ol, yardımcı ol, kötülük yapma, mutluluğu bu şekilde yakala. Ben mesela dinleri doymak olarak tanımlıyorum. İnsanın ruhunu doyurması. Öleceğini bilen insan bu açlığa tutunuyor aslında. Hatta kitabımda da okuyanlar belki fark etmişlerdir. Fark etmeyenler de okuyup şimdi fark edebilirler. Sabri hikaye boyunca 3 din evine sığınır. Hepsinde de karnı açtır ve kendisini doyurmaya çalışır. Metafor olarak kullandığım bu fiziksel açlık aslında benim için dinlerin ruhu doyuran sıcak bir yuva olduğunun da anlatımı. Ama mesela dinleri istismar edenlerden bahsetmiyorum ya da kötüye kullananlardan. Özünde dinler ruhumuzu doyurur. Bizi daha iyi bir insan yapmaya yarar. Ama tabii tarih boyunca sürekli bizi birbirimize kışkırttılar. İnsanları bölüp parçalamak istediler. Dinlerden bahsetmiyorum sadece. Yaratılan izimlerden bahsediyorum. Komünizm, kapitalizm, diğer izimler. Hepsinin insanı ayrıştırdığını düşünüyorum. İnsanları birbirlerine nefret ettirenler, bugün dünyayı yönetenler ve gelecekte başka şekilde yönetmek isteyenler aslında. Bahsettiğim şey devlet de değil, devlet üstü akıllardan bahsediyorum. Aramıza mesafeler koydular. Bizi kışkırttılar birbirimize. Umarım insanlık kendisine yapılanı ve yapılmaya çalışanı da bir an önce fark eder. Tüm insanlar geleceğe tabii ki daha endişeli bakıyor. Hepimizde ortak şu duyguyu yarattı. Belirsizlik. Çünkü bilinmezlik var. Umudun var olup olmadığını bilmiyoruz. Tam olarak emin olamıyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz sistem para üzerine döndüğü zaman herhangi bir krizde ekonomik bir buhrana dönüşebiliyor. Yani aslında paranın kontrolünde mutlu olmaya çalışan insan sürüleriyiz hepimiz.